I can announce this government will begin the biggest sustained increase in defense spending since the end of the Cold War. Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğinde Avrupa işin ciddiyetini o sıralar tam kavrayamamıştı. Ama savaş 2022'de Ukrayna'nın kapısını çaldığında artık Avrupa'da hem askeri hem de siyasi dengeler artık eskisi gibi olmadı. Özellikle de İngiltere'de. Soğuk Savaş'ın bitişinden bu yana Avrupa ilk kez bu denli tedirginlik ve arayış içinde. Karşısında doğrudan güç kullanan, enerjiyle şantaj yapan, nükleer silahlarla tehdit eden bir devlet var. Rusya. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. İngiltere, Ukrayna'nın en büyük destekçilerinden. Gerektiğinde maddi destek sağlıyor, gerektiğinde 100.000'den fazla drone gönderiyor, gerektiğinde de mühimmat. İngiltere ve ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Rusya'yı Ukrayna'da tutmak, hatta orada olabildiğince zayıflatmak istiyor. Ama durum öyle değil. Rusya her ne kadar stratejik silahları dahil birçok kayıplar verse de Avrupa'daki çoğu ülkeden fazla silah üretimi gerçekleştiriyor. Ve İngiltere de bunun sadece Ukrayna ile sınırlı olmayacağının farkında. Bu nedenle İngiltere'nin güvenlik stratejisi köklü biçimde değişti. Eskiden savunma, denge, caydırıcılık üzerine inşa edilen sistem bugün çok daha geniş bir çerçevede yeniden tanımlanıyor. Diplomasi artık tek başına yeterli değil. Sözler sahada desteklenmediği sürece karşılık bulmuyor ve İngiltere bu yeni dönemin gereklerini anladı. Envanter serimizin bu bölümünde İngiltere'nin son zamanlardaki silahlanmasına daha yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. İngiltere'nin anladığı bir konu var. O da bu savaş uzakta başlayabilir. Ama yankısı dalga dalga genişler. Ukrayna topraklarında patlayan her bomba sadece Kiev'i değil Londra'yı da titretiyor. Çünkü dünya sessiz bir savaşın eşiğinde değil, çoktan içine girmiş durumda. Ve İngiltere bu yeni dönemin farkında. İngiltere kendi güvenliği için savaşı uzaktan izlemeyi değil, savaşabilecek kabiliyeti sistematik olarak arttırmayı tercih ediyor. Askeri harcamalarda kesinti dönemi sona erdi. NATO'daki görevlerinde aktif rol oynamaya başladı. NATO demişken kısa bir parantez açalım. Hatırlarsanız ABD Başkanı Donald Trump defalarca NATO ülkelerinin yeteri kadar harcama yapmadıklarını söylüyordu. Hatta NATO'nun herhangi bir ülkesi saldırıya uğrarsa yardım etmeyeceklerini söylemişliği bile var. Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Countries, you have to step up. You have to pay. We cannot be the fools. Trump'ın bu çıkışları Almanya'dan İtalya'ya, İngiltere'den Baltık ülkelerine kadar birçok NATO ülkesinde savunma politikasının yeniden yazılmasına yol açtı. Haziran 2025'teki Lahey zirvesinde isabetle vurgulandı. NATO 2014'te kabul ederek ABD'nin memnuniyeti için getirdiği %2'lik hedefini artık yeterli görmüyor. Yeni plan ise şöyle: NATO üyeleri 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %3.5'ini doğrudan savunmaya, artı %1.5'ini siber güvenlik, altyapı, enerji hatları gibi güvenlik ilişkili alanlara harcamaya söz verdi. Böylece toplam bütçe yükümlülüğü gerçek anlamda %5'e çıkartıldı. İngiltere bu yeni düzende aktif rol üstleniyor. Başbakan Keir Starmer, Lahey'de yaptığı açıklamada Britanya'nın 2035'e kadar savunma güvenlik harcamalarını %5 seviyesine ulaştıracağını duyurdu. Özellikle Rusya'nın yeni tehditleri, Çin faktörü, teknolojik dönüşümler ve küresel siber savaş senaryoları bu hedefin arka planını oluşturuyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya 5 yıl içinde doğrudan saldırı kapasitesine kavuşabilir diyerek önleyici savunmayı kritik strateji olarak öne çıkardı. İngiltere artık askeri anlamda sadece NATO'nun bir parçası değil. Kendi oyun planını yazan, gerektiğinde tek başına karar alan, gerektiğinde Ukrayna'ya yüz milyonlarca sterlinlik füze gönderen, gerektiğinde de Karadeniz'e destroyer yollayan bir aktör. Çünkü Londra yönetimi biliyor ki Ukrayna'daki savaşın sonucu Doğu Avrupa'yı değil,
Avrupa'nın geleceğini belirleyecek ve bu gelecekte İngiltere figüran değil başrol olmak istiyor. Peki İngiltere neler yapıyor? Hangi silahları alıyor? Gelin bu soruların peşinden gidelim. İngiltere, Ukrayna Savaşı ve ABD'nin Avrupa'yı yalnız bırakması tehditlerinden sonra sadece söylem üretmedi. Sahaya somut yatırımlar koydu. Ordunun en zayıf halkası olarak görülen hava kuvvetlerine F-35 takviyesiyle başlandı. En son NATO zirvesinde siparişi verildiği açıklanan 12 adet F-35A savaş uçağı görünmezlik kabiliyetiyle Rus radarlarının kabusu olacak. Bu uçaklar sadece manevra kabiliyetiyle değil, taşıdığı akıllı mühimmat ve uçuş sırasında veri aktarımı yapabilen sistemleriyle dijital savaş çağının başrol oyuncuları. F-35A modeli NATO'nun çift yetenekli uçak kategorisinde değerlendiriliyor. Yani nükleer bomba taşıma özelliğine sahip. İngiltere 1998 yılında hava temelli nükleer kapasitesini devre dışı bırakmıştı. Yaklaşık 25 yıl sonra yeniden bu alana dönüş yapılıyor. Uçakların ABD yapımı B-61-12 tipi taktik nükleer bombalarla görev yapabileceğini de söyleyelim. Bu hamle İngiltere'nin NATO içindeki caydırıcılık görevlerinde daha etkin bir rol üstleneceği yönünde yorumlanıyor. Bu 12 uçak 138 F-35 hedefinin bir parçası ve her biri Pasifik'ten Arktik bölgeye kadar kullanabilecek esneklikte. İngiltere F-35'leri hem kendi hava üslerinden hem de Queen Elizabeth uçak gemisinden kaldırabilecek şekilde konfigüre etti. Yani sadece savunma değil, gerektiğinde uzun menzilli taarruz kabiliyeti de inşa ediliyor. Sadece hava değil, karada da modernizasyon başladı. Challenger 3 tankları bunlardan biri. 2040'a kadar İngiliz ordusunun bel kemiği olacak bu yeni tanklar, aktif koruma sistemleri, gelişmiş sensörleri ve gelişmiş mühimmat kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Challenger 2'lerin yerini alacak bu tanklar özellikle Rus zırhlı birliklerine karşı bir denge unsuru olarak görülüyor. Çünkü İngiltere, Ukrayna'da Rus T-90 tanklarının zayıf noktalarını savaş ortamında analiz etti. Şimdi bu verilerle kendi zırhını güncelliyor. Topçu sistemleri de sil baştan. Artık 80 kilometreye kadar etkili olan L-119 obüslerinin yerine yeni nesil uzun menzilli top sistemleri alıyor. Bu sistemler özellikle Doğu Avrupa'daki muharebe senaryoları için düşünülüyor. Yani İngiltere sadece ada savunmasını değil, kıta Avrupa'sında da muhtemel bir cephe savaşını da planlıyor. Uzun menzilli taarruz sistemleri tarafında ise Storm Shadow füzeleri başrolde. Bu füzeler İngiltere'nin halihazırda Ukrayna'ya da tedarik ettiği hassas güdümlü silahlar arasında yer alıyor. Yine de asıl dikkat çeken gelişme Fransa ile birlikte geliştirilen FCASW programının geleceğe dönük olarak daha uzun menzilli ve süpersonik füzelerle evrilmesi. Bu sistemlerin denizaltılar ve savaş uçaklarına entegre edilmesiyle İngiltere'nin vurucu gücü daha esnek hale gelecek. Öte yandan lazer silah teknolojileri de ciddi şekilde test ediliyor. Dragonfire adlı lazer silah sistemi ilk denemelerinde başarılı sonuçlar verdi ve 2027'den itibaren hem Kraliyet Donanması'na hem de kara birliklerine entegre edilmesi planlanıyor. Kraliyet Donanması ile övünen İngiltere'nin donanmadaki atılımlarına yakından bakalım. Type 26 ve Type 31 sınıfı yeni fırkateynler yolda. Özellikle Type 26'lar denizaltı avcılığı konusunda Avrupa'nın en sessiz ama en ölümcül gemilerinden biri olacak. Kraliyet Donanması'nın yeni nesil savaş platformu. Type 26 fırkateyni bugünün değil geleceğin tehdidine göre şekillenen bir tasarım. İngiltere'nin 2030'lu yıllara kadar hazırlık amacıyla geliştirdiği Type 26 fırkateynleri sadece bir gemi değil, açık denizlerdeki stratejik bir mesajın kendisi. 13 adet Type 23'in yerini alması planlanan bu yeni platform su altındaki görünmeyen tehditlere karşı özel olarak tasarlandı. Gemi 149 metre uzunluğu ve 20 metre genişliği ile dev bir platform. 8000 tonluk tam yüklü deplasmanı ise Type 23'lere kıyasla çok daha fazla görev yükü ile ikmal imkanı sunuyor. 26 knot azami hıza sahip olan gemi 7000 deniz miline kadar menziliyle İngiltere'nin savaş gemileri arasındaki en uzak menzile sahip gemilerden biri. Gemi gelişmiş sonar sistemleriyle donatılmış durumda. Gövdeye entegre edilen sonarlar ve özellikle Sonar 2087 dizisi düşman denizaltılarını çok daha uzak menzilde de tespit edebiliyor. Bu da Type 26'yı İngiltere'nin nükleer caydırıcılığını taşıyan denizaltılar ile uçak gemisi görev gruplarının korunmasında ön cephe unsuru haline getiriyor. Silah yükü ise geminin çok rollü yapısını ortaya koyuyor.
Type 26 Amerikan üretimi MK-41 dikey fırlatma sistemiyle donatıldı. Bu sistem sayesinde hem hava savunma füzesi Sea Captor hem de kara saldırısı kabiliyetine sahip seyir füzeleri, örneğin Tomahawk, aynı platformdan ateşlenebiliyor. Yani bu gemi sadece savunmuyor, gerektiğinde vuruyor. Buna ek olarak İngiliz donanmasındaki bir diğer önemli atılım ise Type 31 fırkateynleri. Kraliyet donanmasının hafif ama vurucu sınıfı olarak tanımlanan Type 31 aslında modern İngiliz deniz doktrininin ne kadar değiştiğini gösteriyor. Bu gemiler yalnızca bir boşluğu doldurmuyor. İngiltere'nin hızlı reaksiyon gücünü, esnek konuşlanma kabiliyetini ve küresel varlık iddiasını simgeliyor. İngiltere toplamda 5 adet Type 31 fırkateyni inşa ediyor. Ama bu sadece bir rakam değil. Bu 5 gemi NATO görevlerinden Hint Okyanusu'na, Baltık Denizi'nden Afrika kıyılarına kadar geniş bir alanda görev yapabilecek şekilde konfigüre ediliyor. Her biri bir kriz bölgesine tek başına sevk edebilecek bağımsız birer görev kuvveti gibi tasarlandı. Ancak bu sadece bir değişim değil, bir dönüşüm. Çünkü gemiler düşük maliyetli olmalarına rağmen geniş bir yetki alanı sunuyor. Yaklaşık 5700 ton deplasmana sahip olan Type 31'ler 138 metre uzunluk ve 19 metre genişlik ile denizde ciddi bir operasyon hacmi sunuyor. Type 31'in en dikkat çeken yönlerinden biri modüler tasarımı. Gemi görev profiline göre silah, radar, elektronik harp sistemleri veya insansız sistemlerle yeniden yapılandırılabiliyor. İngiltere sadece Rusya tehdidine karşı hazırlanmıyor. Okyanusun bir diğer ötesindeki tehdit gördüğü Çin'in yükselişini durdurmak istiyor ve bunun için de ittifaklara dahil oluyor. O ittifaklardan biri ise AUKUS. Amerika, Avustralya ve İngiltere ile birlikte oluşturulan bu ittifak Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik dengeleri açısından NATO sonrası dönemde kurulan en kritik ittifaklardan biri. Bu ittifakla birlikte İngiltere denizaltılarında önemli hamleler yapıyor. AUKUS Paktı kapsamında 2030'lu yıllardan itibaren yeni nesil SSN-AUKUS sınıfı nükleer saldırı denizaltıları üretecek ve kendi donanmasına katacak. Bu denizaltılar İngiltere'nin halihazırda sahip olduğu nükleer denizaltıların yerini alacak şekilde tasarlanıyor. İlk SSN-AUKUS'un 2030'ların başında inşa edilip 2040'a doğru hizmete girmesi planlanıyor. İngiltere bu sınıftan 6 ila 7 adet üretmeyi hedefliyor. Bu yeni denizaltılar ABD teknolojisiyle İngiliz mühendisliğini birleştiren yüksek gizlilik kabiliyetine, uzun menzilli seyir füzesi kapasitesine ve gelişmiş sensör ağlarına sahip olacak. Sadece konvansiyonel değil, nükleer alanda da yatırım var. Dreadnought sınıfı yeni nükleer denizaltılarda inşa ediliyor. Bu denizaltılar İngiltere'nin ikinci vuruş kabiliyetini garantileyen Trident nükleer füzelerini taşıyacak. Yani İngiltere olası bir nükleer saldırısı sonrası bile karşılık verebilecek caydırıcılığı elinde tutmak istiyor. Tüm bunlara ek olarak askeri teknoloji ve savunma sanayi yatırımları da artıyor. İngiltere 6. nesil Tempest adlı yeni nesil savaş uçağı programına da yatırım yapıyor. 2035'te hizmete girmesi planlanan bu uçak yapay zeka destekli pilot yardımı, lazer silahları ve insansız uçak sürüleriyle entegre çalışabilecek şekilde tasarlanıyor. Tempest, klasik savaş uçaklarından çok uçan bir bilgisayar olacak ve İngiltere bu projeyi sadece teknoloji değil, stratejik vizyonda yüklüyor. Bütün bu hazırlıkların ortak bir amacı var. Rusya'ya açık mesaj vermek. İngiltere artık savunmada değil, caydırıcılığın ötesine geçip gerektiğinde inisiyatif alabilecek kabiliyete kavuşmak istiyor. Polonya, Estonya ve Litvanya gibi doğu sınırında yer alan NATO ülkelerine doğrudan askeri personel ve sistem gönderilmesi bu yüzden. Çünkü Rusya'nın Ukrayna ile yetinmeyeceği ihtimali masada tutuluyor. Özellikle Baltık bölgesinde artan Rus faaliyetleri İngiltere'yi tetikte tutuyor. Birleşik Krallık eski Savunma Bakanı Grant Shapps geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama her şeyi özetliyor. Savaş ihtimali artık teorik değil, gerçek ve yakın bir tehdit. Bu yüzden İngiltere sadece savunma pozisyonunu güncellemiyor. Yeni savaşın kurallarına göre yeniden doğuyor. Londra sokaklarında hala hayat sakin akıyor olabilir ama İngiltere'nin stratejik beyni olağanüstü halde çalışıyor. Her yeni silah, her yeni tatbikat, her yeni doktrin güncellemesi hepsi tek bir şeye hazırlanıyor. Olası büyük bir çarpışmaya.
Belki bu savaş hiç gelmeyecek ama İngiltere artık bu riski göze almıyor. Hazırlıksız yakalanmamak için hazırlıklı olmayı seçiyor. Ve bu hazırlık sadece İngiltere için değil, tüm Avrupa için örnek teşkil ediyor. Çünkü Ukrayna Savaşı gösterdi ki barış garantisi yok. Garantili olan tek şey gücünüz varsa ciddiye alınmanız. Bu yüzden İngiltere artık gücünü vitrinde değil sahada göstermek istiyor. Haritalar değişmese bile dengeler değişiyor ve bu değişimi yöneten ülkeler geleceğin sahipleri olacak. Diplomasi artık tek başına yeterli değil. Sözler sahada desteklenmediği sürece karşılık bulmuyor ve İngiltere bu yeni dönemin gereklerini anladı. Envanter serimizin bu bölümünde İngiltere'nin son zamanlardaki silahlanmasına daha yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım.